Kapatmayacağım ya. Çok fazla Brezilyalı, Arjantinli falan turist var burada. Türkçeden muhtemelen geçmiş askeri tabya. Üf. Çok fazla yarası var. Kilise bulduk. İstanbul'a ismini veren imparatorun heykeli var. Gerçekten inanılmaz bir şehir arkadaşlar. Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle anlatır. Berat vilayeti bir ulu kaledir. Dağ başına yapılmış muhkem ve yüksek bir kaledir. İçinde 100 kadar mamur hane, bir cami-i şerif, bir küçük hamam, birkaç dükkan bulunur. Bu kalenin etrafında geniş bağlar, bahçeler ve pazarlar olup ahalisi güler yüzlü, şirin halli insanlardır. Bu vilayet zengin olup halk ticaretiyle meşgul olur. Çarşısında her türlü zahire, kumaş ve ihtiyaç maddesi bulunur. Osmanlı askerleri ve Arnavut milleti bir arada yaşamaktadır. Şehrin etrafı mümbit topraklarla çevrili olup nehri suyu çokça akmaktadır. Arkadaşlar herkese Arnavutluğun Berat şehrinden selamlar. Klasik bir Berat manzarası var biliyorsunuz. Böyle Osmanlı döneminde yapılmış muhteşem evler. Ben oradan başlamak istemedim. Çünkü Berat'ın çok daha enteresan bir yönü var. Berat Kalesi gerçekten görüp görebileceğiniz en iyi korunmuş, en büyük kalelerden bir tanesi. Ben biliyorsunuz size birçok kale gösterdim. Romanya'da, Suriye'de, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun birçok yerinde kaleler gösterdim. Bu benim gördüğüm en büyük kalelerden bir tanesi. Çok enteresan. İlk olarak kim yapmış onu anlatalım. Bakın burası kalenin ilk girişi. Bu yukarıdaki kısım Osmanlı döneminde yapılıyor. Şu gördüğünüz ve aşağı indiğimiz zaman daha büyük siyah taşlar var. Bu taşlar Roma döneminden, Roma ve İliryalıların döneminden kalan taşlar. Üstünü de bizim Osmanlı'dan atalarımız yapmış. Şimdi burası kalenin ilk girişi. Diyelim ordunuza geldiniz. Dev bir yokuş çıkıyorsunuz. Ben çıktım ve çok yoruldum. Çekim yapmadım orada. Ama taksiye 3-5 euro verirseniz onu da çıkartıyorlar. İlk girişten geçtiniz. Kapıyı da geçtiniz. Ve ikinci bir giriş çıkıyor. Burayı da açmanız gerekiyor. Evet, burayı aşarsanız kaleyi işgal etme ihtimaliniz çoğalıyor. Şimdi başta size Arnavutluk'tan bahsedeyim. Arnavutluk 1990'lara kadar çok sıkı bir diktatörlükle yönetiliyor. Komünist diktatörlükle yönetiliyor. Bu diğer komünist ülkeler gibi işlemiyor. Çok farklı. Başta Sovyetler Birliği ile hareket ediyorlar. Ondan sonra Çin'le hareket ediyorlar. Hepsiyle de bozuşuyor. Enver Hoca lideri. Nefesim kesildi gördüğünüz gibi. Ne yapıyor? Çin'le düşman oluyor. Sovyetler Birliği ile düşman oluyor. Yugoslavya ile düşman oluyor. Yunanlarla zaten düşman. İtalyalılar düşman oluyor. Avrupa ile düşman oluyor. Herkese düşman ve artık paranoyakça bunkerler yerleştirmeye başlıyor ülkenin birçok tarafına ve dini yasaklıyor. Dünyada ateizmi resmi olarak, inanç olarak ateizm yani inançsızlığı anayasasına koyan ilk ve tek devlet o dönem. Şu anda tabii ki demokrasi var ülkede. Değişmiş durumda. Tabii ki ateizm olunca, resmi inanış olunca bütün kiliseleri, camileri, bütün inanç merkezlerini yıkmak istiyor Enver Hoca. Romanya'da hatırlıyorsanız Ceausescu da aynısını düşünmüştü ve birkaç adam bazı şeyleri kurtarmıştı Romanya'da. Tarihi eser vesaire diyerek Ceausescu'yu kandırıp. Burada da öyle oluyor. Enver Hoca'ya diyorlar ki ya kardeşim hepsini yıkmayalım. Bakın bu Arnavutların işte çok önemli tarihi eserleri vesaire diyerek yani bir dünya mirası diyerek Enver Hoca'yı ikna ediyorlar ama Enver Hoca diyor ki yani diyor tamam ben izin veriyorum ama diyor çok az olsun diyor kalsın diyor. Bugün Arnavutluk'ta birçok cami ve kilise hala ayakta. Burada da bayağı bir kiliseyi ve camiyi yıkmışlar. Ama hala kalıntılarını vesaire görebiliyoruz.
Bu mesela ilk kilise. Mevcutta hala içinde bir tane küçük masa var. Kullanılmıyor belli. Hatta girip içine bakalım mı? Yani girebiliyor muyuz bilmiyorum da merak ettim şimdi ben. Eski bir kilise. Orada inanılmaz bir şekilde korunmuş. Bakın. Yani ben kale denince böyle küçük bir şey zannediyordum. Kültür anıtı diyor. Ama tabii yıkık dökük içi. Zaten incir ağacı vardı içinde. Ocağına incir ağacı dikmek terimi gibi bir şey olmuş. Bu ocağına incir ağacı dikme teriminin şöyle bir şey var. Kartaca'yı biliyorsunuz, Romalılar Kartaca, Tunus'un kuzeyinde. Ben gitmiştim hatta. Kartaca'yla savaştalar. Kartaca'yı yakıp yıkıyorlar ve yıktıkları evlere de incir ağacı dikiyorlar. Çünkü incir ağacının olduğu yer ağaç köklendiği için artık ev dikilemiyor. Yani ocağına incir ağacı dikti. Bir daha orada artık bir yaşam, ev olmaz anlamında. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Şimdi ne kadar yükseğe tırmandığımı size göstereyim. Burada bir top var. Eskilerden kalma Osmanlı topu gibi duruyor. Böyle. Muhteşem. Her yerde zeytin ağaçları var. Bakın şu karşıdaki tepeleri görüyor musunuz? Sadece zeytin ağacı var. İnanılmaz bir teraslama yöntemi yapmışlar ve bu komünist dönemden geliyor bu teras yöntemi. Tüm dağlarda incir ağaçları var. Tabi Arnavutluk burası, dağ üzerine dağ. Bir önceki bölümde gördüğünüz Tomor Dağı da çıktığımız şu dağ arkadaşlar. Bakın o Bektaşi şenliklerinin haccının olduğu dağ orası. Tabi Osmanlı inanılmaz bir mimari bırakmış buraya. Hiçbiri kullanılmıyor neredeyse. Kapat şunu kameraya. Kapatmayacağım ya. Kapat şu gözlerini, kimse görmesin. Tamam abi ama eğer bir bilgi öğrenmek istiyorsun ben yardım edeyim sana o yüzden. İşte sen kralsın ya. Teşekkürler. Şey yapıyorsun. Şey değil. Çalışıyorum. Harika, çok güzel. Türkiye'de yaşıyorsun sen. Türkiye'de yaşıyorum tabii. Hangi şehir? İstanbul. İstanbul mu? Hangi mahalle? İstanbul'da Kadıköy civarı. Ha, Kadıköy mu? Ya sever misin? Çok. Yaklaştır. Konuşayım mı burada? Konuş. Ne diyeyim? Ne, Türkler hakkında ne düşünüyorsun, Türkiye hakkında? Sever misin Türkleri? Seviyorum ben. Çok arkadaşım var orada. Nereden öğrendin Türkçe? Ha, Dizilerden. yok. İzliyorum filmlere falan filan. Ha öyle. Diyelim ki hayat öğrendi. Hayat öğretti. Türkiye'ye gittin mi? Yok, gideceğim. Bekleriz. Eylül ay ya da Ekim ay. Hadi bakalım. Ne yapacaksın orada? Beraber gideceğiz. İyi. İstanbul'da. Bu kim? Benim arkadaş. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. Sana da. Evet arkadaşlar, şimdi burada sanki burası bir denizmiş gibi şu manzara. Buradaki boğazdaki yalılarmış gibi ben hayal ediyorum. Ve hepsi o manzaraya bakan yalılar yapmışlar Osmanlı döneminde. O kadar güzel ki bu yalılar, o kadar güzel korunmuş ki gerçekten insan hayretler ediyor. Ve neredeyse bizim ülkemizde çok az var bu tarz yer, biliyorsunuz. Bu kadar güzel korunmuş. Aslında korunmamış da bırakmışlar öyle. Safranbolu, biraz Cumalı Kızık. Ama çok çok daha büyük. Böyle kale deyince bizim aklımıza küçük, ufacık işte yıkıntılar vesaire geliyor. Burada bir tüm şehir var.
Tabii ki nehir kıyısında da bir şehir var. Burası yine Enver Hoca zamanından kurtulmuş bir kilise. Bugün Arnavutlar kendilerine Şiptar diyorlar. Şiptar. Dünyada Albani diyorlar. Türkler Arnavut diyor. Herkes farklı bir isimle konuyor. İlk olarak buradaki Dures limanına Romalılar geldiği zaman İlliryalılarla karşılaşıyorlar ve İlliryalıların klanının ismi karşılaştıkları İlliryalıların, yani bu antik Arnavutlardan bahsediyorum. Daha Roma dinlerine vesaire Yunan dinlerine inanan antik Arnavutlardan şey diyor. Biz işte Alban klanıyız diyor. İsimleri onun için dünyada Albanian olarak geçiyor. Arnavut neden dendiğini de başka bölümde anlatacağım size. Bakın ne kadar büyük şey ve bahçe artık Amazon ormanlarına dönmüş bir şekilde. Bu abi diyorlar Türkçe konuştuğumu görünce. Ya şu ev inanılmaz. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada çıktığım o yokuşu her gün çıkmak zorunda oldukları için insanlar artık terk etmiş burayı. Hala yaşam var. Yok değil. Birkaç yüz insan yaşıyor. Evet, şu bayırı çıkıyorsunuz. Bakın benim kaldığım otel, buradan gözükmüyor, göstereceğim size. Çok ucuz. Yani otelin kalitesine göre çok ucuz. Onu da göstereceğim. Gelirseniz orada kalın. Buranın halkı çok sevmiyor oteli ama güzel yani. Bakın burada turizm yine güzel çözmüşler. Beyaz güzel elbiseler, kilimler satıyorlar. Öyle sahtecilik, suhtecilik, boş işler yok. Arnavut kaldırımlı taş sokakta yürüyoruz. Roma döneminde Arnavutlar yapıyormuş bu taş işçiliğini, yolları. Onun için Arnavut kaldırım deniyor. Bakın yine o demin gösterdiğim ev şato gibi ve inanılmaz bir manzarası var. Burada ne dedik? Tabii ki her gün bu yolu çıkıp inmek çok zor. O sebeple yavaş yavaş nüfus azalmış ama şimdi turizmin etkisiyle daha da çoğalıyor. Kalenin surlarına bakın ya. Bizim Osmanlı nasıl ele geçirmiş çıkmış burayı, inanılmaz gerçekten. Çok fazla Brezilyalı, Arjantinli falan turist var burada. Tabyalar Türkçeden muhtemelen geçmiş askeri tabya. Evet, burada bir Arnavutluğun balı ünlüdür. Bağlı reçel. Buranın reçeli çok güzel, incir reçeli. Ve diğer tarafa geldik. Osmanlı Köprüsü aşağıda. Yine o klasik Berat manzarası. Bakın şu Beyaz Saray'a benzeyen otelde kalıyorum. Şu anda çok yüksek sezon olmasına rağmen ya bu çok kötü bir mimari, burayla uyuşmuyor ama çok güzel havuzu vesaire var. Kahvaltısı da çok güzel. 55 euro veriyorum arkadaşlar. Ama düşük sezonda daha aşağıdır muhtemelen. Ve köprünün iki tarafı ve bir nehir var. Ve bir Osmanlı Türk mimarisiyle yapılmış muhteşem bir şehir. Aşağıda zaten daha çok gireceğiz bu şehre. Öyle biraz daha tırmanalım dedim. Bakalım buralarda neler var. Bunlar kireç taşı hep.
Genelde kireç taşı kullanılmış. Bu karşı dağlarda bir kireç madeni var. Limestone deniyor İngilizce. Çok büyük bir kale arkadaşlar. Yani bir şehir boyutunda. Bu arada nehrin diğer tarafında da bir kale var. Orada da ama orası çok yıkıntı halinde artık. Yok ya, non-stop bitmiyor. Çıkmaz. Sarımsak. Bakın. Atnalı, sarımsak. Bunlar hep İslamiyet ve Hristiyanlık öncesi pagan inanışları. Nazara karşı, kötü büyülere karşı sarımsak asmak. Kamboçya'da da böyle. Dünyanın her yerinde sarımsak düşünülmüş. Kötülüğe karşı koruduğu için. Herhalde kokusundan. Peru'da da bile var yani. Bu arada bir de oyuncak asıyorlar. Bilmiyorum bu Türkiye'de var mı bu inanış. Bazı evlerde oyuncaklar da var. Bunlar yine ta ileri yıllar Roma dönemine ait şeyler. İnanışlar. Biz bu arada nereye geldik? Ne uğraşmışlardır be bunu yaparken. Gerçekten akıl almaz bir büyüklük. Ve bu kadar korunmuş olması da daha ilginç. Bu Maria Guest House. Kala'da biliyorsunuz bir sürü otel vesaire var. Da ben kayboldum. Kaybolduğunu kabul etmek de bir erdemdir. Bilmiyorum. Bilmemek de en büyük erdemdir. Tabi burada Google Maps falan çalışmıyor. Antik yolları. Yes. Vallahi aradığım yere çıktım. Koklayarak. Şurada çok eski bir cami var. Sadece minaresi kalmış. Ama bakın insanlar hala yaşıyorlar. Şiir gibi ama değil mi? Kireç taşlarını kese kese müthiş bir uygarlık yaratmışlar. Kalenin diğer tarafına geçtik şu anda. Kalenin surları. Zayıfladım galiba ya. Pantolonum düşmeye başladı. Yemin ediyorum şeye göre zayıflıyorum ya da yemeklerin kalitesine göre ülkede zayıflıyorum ya da şişmanlıyorum. Bu bina hala tartışmalıymış sahipler arasında. O sebeple renove de edilmiyor. İçinde yine eski bir kilise var. Zamanında havuz bile yapmışlar. Bunlar yaşayanların arabası. Sadece yaşayanların çıkmasına izin veriliyor. Tabii siz çıkarsanız belki bir şey demezler ama bilmiyorum yani. Bakın o evin yine ne kadar muhteşem bir ev olduğu. Alttaki kilise, bal, kızılcık satılıyor. Satranç oyuncuları. Aber ich meine, das ist ja schon auch eine tolle Plattform hier, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück. Aha, seyirciler de varmış. İlginç. Mesela Almanlar çok kafa şişirir. Burada bu tarafa kaçalım biz. Evet, şimdi burada şu fabrika bacası gibi gözüken kırmızı kiremitlerle yapılmış aslında bir caminin minaresi. Tabii ki burası 500 yıla yakın Osmanlı idaresinde kalıyor. Sen diyeceksiniz ki bu bir Osmanlı camii. Denilene göre, bu kısmı araştırmadım. Dinin yalancısıyım. Osmanlı'dan önce yapılmış, Bizans döneminde yapıldığını söylüyorlar. Çünkü kırmızı tuğlalarla yapıldığını, bunun bir Bizans mimarisi olduğunu söylüyorlar. Ha, üzerinde de şey varmış, bakalım. Evliya Çelebi, Osmanlı seyyahı, bu cami hakkında yalnız ve ilginç bir cami olduğunu söylüyor.
antik stilde yapılmış. Akropolis'in civarında sadece şeylerinin kaldığını söylüyor. Ruinlerinin, yıkıntılarının. Burada minarenin şeyini anlatıyor. Tarihini bulmak zor diyor. 1417'de yapılmış olabilir diyor. Beyazıt zamanında yapıldığı söyleniyor. Evet, daha eski olabileceği de düşünülüyormuş. Şöyle bir benim de düşüncem var. Bizans döneminde de yapılmış olabilir. Çünkü Arap Camii var. 1000 yıllık Arap Camii Osmanlı'da. Karaköy'de yürürseniz görürsünüz. O da Osmanlı'dan önce yapılmış. Evliya Çelebi burayı anlatmış eserlerinde. Gelmiş ve anlatmış. Çok enteresan ve çok ilginç. Ya Beyazıt zamanında yapılmış ya da belki de Bizans döneminde buraya gelen Arap tacirler için vesaire de yapılmış olabilir. Oy sen kedi misin? Sen ne arıyorsun bu kadar yüksekte ya? Yine incir, bal, üzüm. Bunlar dünyada medeniyetin başladığı besinler. Merhaba. Türkçeyi duyunca herkes selam veriyor. Şimdi Akropolis alanına gireceğiz. Eski şehir meydanı Berat'ın. Burada Osmanlı'nın yaptığı kesin olan bir cami var. Beyaz Camii. Onu da göreceğiz. Evet. Abi inanılmaz ya, baksanıza. Git bitmiyor ve belki daha çok küçük bir kısmını yürüdüm. Önemli kısımlarını gösteriyorum tabii size. Burada güzel bir kafe de var. Evet. Burası eski şehir meydanı arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Çok güzel bir de kilise var. Yine Bizans kilisesi. Onu da göstereceğim. O kilise ışıklandırılıyor. Nehir kenarında yemek yerken o kiliseyi de görebilirsiniz. Bu Beyaz Camii 15. yüzyıl Evliya Çelebi 2. Beyazıt döneminde yapıldığı söylemiş. Ama içindeki taş işçiliğinden dolayı 18 ve 19. yüzyıl mimarisine o Arnavut Paşalığı dönemine işaret etmişler. O eski cami Tanzimat döneminde burada ayaklanma olmuş. Osmanlılar Berat Kalesi'ne saldırmışlar. O dönemde cami yıkılmış. Zaten küçük bir camiymiş bu şekilde. Burası da kapalı. Bu minaresinin uzadığı yer. Tanzimat dönemindeki ayaklanma zamanında yıkıldığı söyleniyor caminin. Bu yine kale. Yani kalenin içinde bir kale var, şato var. Bu yöneticilerin, paşaların yaşadığı, Arnavutluk valilerinin yaşadığı, Osmanlı valilerinin yaşadığı saray. Burası. Tabii burada gün batımını beklemeniz harika olur. Çok güzel gün batımları var. Özellikle bu taraftan. Oh, rüzgar da var sıcak yaz ayında. Şu aşağıda komünist binaları görüyorsunuz. Hepsi tek tip. Komünizm döneminde yapılmış. Tek tip. Komünizm gösterişe, şaşaya çok önem vermeyen, daha çok pratik ve kullanışlı olmasını, ne kadar kullanışlı olursa o kadar iyi. Yani Avusturya Macaristan dönemindeki gibi dışının güzel olmasındansa, yani dışa harcayacağı parayı 10 tane daha ev yaparım diyor. Merhaba. Bu da Kutsal Teslis Kilisesi. Holy Trinity Church İngilizcesi. Kutsal Teslis Kilisesi olarak çevirmek doğru mudur bilmiyorum. Yine bakın burası kalenin surları ama aşağıda da surlar var. Ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz burayı fethetmenin. Osmanlı ama kale fethetme konusunda uzman. Nehir zaten devam ediyor. Tabii mesela Osmanlı burayı inşa ederken Roma döneminden kalan taşları da kullanıyorlar. Çünkü neden kullanmasınlar? Atıyorum Roma tapınağını yıkıp kendi tapınağını inşa ederken bu hep böyledir dünyada. Yeni gelen eski tapınağı da kullanır. Ya onu dönüştürür ya da Ayasofya gibi diyelim mesela. Ya dönüştürüyor ya da
taşları kullanarak yeniden yapıyor. Sonuçta taş orada, yani niye kullanmasın akıllıca. Ben şurada biraz nefesleneceğim. Berat'a devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi suyumu içtim. Sadece su içiyorum bu aralar. Şekeri kestim. Şekeri kestim. Bilmem neyi kestim diyorlar ya, hani güzel oluyorlar sonra 88 tane. Tabii üzerinde de 88 tane şey oluyor. Estetik yaptırıyorlar. Evet, şu sağ taraftaki alan bugün burada yaşayan insanlara su sağlıyor. Ama daha ilginci var. Bu sol taraftaki alan da antik zamanda ve Osmanlı zamanında insanlara su sağlayan sistem, su deposu. Üf. Çok fazla yarasa var. Yere batan sarnıcını biliyorsunuz. Aynısı işte. Bizanslar yapmış. Bu çıkan çık çık sesler şeyin, yarasaların sesi. Tabii ki muhteşem bir bir anda 1000 tane yarasa çıkıp şimdi bir tanesi dokunsa, yarasalar kuduz mikrobu taşıyor arkadaşlar. Yarasalarla şaka yapmayın. Ölü yarasa falan görürseniz sakın ellemeyin. Tabii ki ben gireceğim. Yani genel olarak vahşi yaşama dokunmayın. Burada sarnıçta inanılmaz ya. Tabii ki bu koca şehri su ihtiyacını bu şekilde karşılıyorlarmış. Çok önemli çünkü Romalılar stratejik olarak, genel olarak şöyle yapıyorlar. Şehri çevirip aylarca, yıllarca bekliyorlar. Tabii ki su çok önemli. Böyle bir kaynak olunca da daha dayanma şansınız daha fazla oluyor. Çok daha fazla oluyor. Tabii ki burası yağmuru da bol olan bir ülke, topraklar. O sebeple dayanmaları çok çok daha fazla uzun sürmüş. Çıktığım yokuşu görebiliyorsunuz. Genel olarak şehre gelenler bu muhteşem sarnıcı bilmiyorlar. Siz gelirseniz kesin bir göz atın. Drone uçuruyorlar. Daha aşağı ineceğiz arkadaşlar. Aşağıda ki Osmanlı eserlerine bakacağız. Bakın. Kilise bulduk. Açık hem de. Evet. Şen Arnavutça aziz demek. Yani saint gibi. Şen Kristina, Şen Olga, Şen Theodora. Hep kadın ama ilginç. Neden sadece? Evet, burada Şen Katarina, Ariati. İlginç. Hep kadın. Evet, çok fazla kadın var. Mikail, melek.
Burada yine İsa'nın hayatından kesimler var. Lazarus. Evet. Bu kadar kadın azizinin olması hoşuma gitti, güzel. Kale yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Bu benim 3. gelişim. 2010 yılında gelmiştim. Bir ön araştırma için tekrar buraya geldim. Yani 2 gün önce. Bu bilgileri tabii ki de öyle çok araştırarak veriyorum. Bakın yine bir oyuncak gibi köpek. Bunu korkutmak için kötü ruhları. Köpek zincire bağlanmış bir de. Ama demir bir şey. Hay. Teyzem korkuttun beni. Kadının hayatı burada geçmiştir. Evet, tatlı. Hay canım benim. Masmavi gözleri vardı. Villa Droboniku. A place you may call home demiş ama pek işlemiyor olabilir. Evet. Burada bir iki kilise olması lazım. Oralarda bir yerde. Bu oralarda bir yerde. Evet, buldum. Evet, bu iki kilise gündüz erken vakitte gelirseniz bir tanesi açık oluyor. Yine burada karşılıklı iki kilise. 16. yüzyıl Osmanlı zamanında yapılmış. Osmanlı'nın azınlıklara nasıl davrandığını bu aradan görebilirsiniz. Yine 13. 14. yüzyılda yapılmış. Bu da Osmanlı dönemi olabilir mi? Hayır. Bu Bizans dönemine denk geliyor. Aşağıda da İmparator Konstantin'in, yani İstanbul'a ismini veren imparatorun heykeli var. Bu orijinal değil. Kim orijinal diyorsa bu işleri bilmiyordur. Sebebi bunun orijinali Roma'da olması lazım. Çok ünlü bir heykel. Evet. Konstantin Mav yazıyor. Mav Arnavutça'da büyük demek. Büyük Konstantin. İstanbul, not Konstantinopolis. İstanbul, Konstantinopolis. Long time ago, Konstantinopolis. Böyle bir şarkı vardı ya. İstanbul, Konstantinopolis değil diye. Şimdi Büyük Konstantin. Bu heykeli niye koymuşlar? Çünkü Arnavutlar tüm dünyadaki herkese Arnavut yaptıkları gibi bunu da Arnavut yapıyorlar, Konstantin'i. Aslında benim dedelerimin geldiği yerde doğuyor Konstantin. Yani bugün Sırbistan sınırları içinde olan ama normalde Arnavut şehri olan, yani benim dedelerimin 1912'de geldiği Türk Arnavut şehri olan, Osmanlı'nın ayrılmaz parçası olan Niş şehrinde doğuyor. Bu abimiz İstanbul'u, yani Bizantiyon'u başkent olarak seçiyor Roma İmparatoru olduktan sonra. Yeni başkent olarak ve kendi ismini veriyor. Konstantinopolis. Yani o Konstantinopolis ismini veren bu reis. Tabi Batı Roma çökünce Doğu Roma devam ediyor ve Konstantinopolis devam ediyor. Ta ki 1453 yılına kadar çok önemli Hristiyanlık içinde İznik Konsili'ni kuruyor. Teolojik anlaşmazlıkları çözmek için. Bu Hristiyanlığın farklı inançlarını birleştirmek için kararlar alınıyor. İzmit'te ölüyor abi. Ölmeden önce de Hristiyan olarak vaftiz ediliyor. Yani dünyaya Hristiyanlığın yayılmasındaki çok önemli isimlerinden biri. Sanıyorum İstanbul'a gömülüyor. İstanbul'da Havariyun Kilisesi'ne gömülüyor. Bugünün Sırbistan'da doğuyor. İngiltere'de kral ilan ediyorlar. Roma İmparatorluğu'nun büyüklüğünü düşünün. Niş'te doğuyor. Yani Sırbistan bugün. İmparator ilan edilmesi İngiltere'de ve İzmit'te gömülüyor, ölüyor. İstanbul'u başkent yapıyor. Tabii İstanbul'da o zaman yerleşimler var ama çok büyük değil. Yani bu abimiz Büyük Konstantin İstanbul'u yapan ve ismini veren, hatta dünyanın Hristiyanlaşmasına neden olan kişilerden bir tanesi. Bu heykelin orijinali Roma'da diye biliyorum ama yanlış biliyor da olabilirim. Ama
bunun orijinal olmadığına kesin %100 eminim. Ve kalemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş gün de batmaya başlıyor. Gün batımında size aşağıdaki şahane Osmanlı eserlerini, daha yakın zaman Osmanlı eserlerini göstereceğim. Kervansarayları, camileri, klasik Osmanlı eserlerini. Evet. Manzaramız da şahane. Hadi bakalım, iniyorum aşağı. Aşağıda görüşürük. Yukarıdaki bayrağı görüyor musunuz? Ta oradan indim ve çıktım tabii ki. Artık aşağıdayız. Ve Sultan II. Beyazıt Camii Osmanlı döneminde yapılmış. Burada halk arasında Kral Camii olarak adlandırılıyor burası. Tabii o dönem Berat'ın merkezi burası. Tabii yine çeşme var, Hayrat Çeşme var. Osmanlı mezarları ne kadar güzel yapmışlar. Mermeri koymuşlar. Rehberler anlatıyor. Sizin rehbere ihtiyacınız yok. Sizin Fatih Koparanınız var. Eski merkez dedik. Burası bir Sufi tekkesi. Şu anda kullanılmıyormuş. TİKA burayı da düzenlemiş. Bakalım ne yazıyor. Halveti tekkesi. Kurt Ahmet Paşa 1781. Burası bugün kullanılmıyor. Halveti tekkesi. Tipik Osmanlı şehir merkezi. Bakın size kervansaray göstereceğim. Çok kervansaray ismini duyuyorsunuzdur. Muhtemelen görmüşsünüzdür de. Bu kervansaraylar o dönemin otelleri ama ücretsiz. Şöyle diyelim, mesela Bosna'dan, şu anda Arnavutluk'tayız. Bosna'dan örnek verelim. Drina Köprüsü var. Drina Köprüsü'nün yanında da dev bir kervansaray yaptırıyor Sokollu Ahmet Paşa. Çünkü o Drina Köprüsü'nün orada Sokol köyü. Bunun giderleri de kervansaray, yani nasıl ücretsiz oluyor, kim ödüyor parasını derseniz, Macaristan'da kazandığı topraklar ve arazilerden kazandığı gelirleri vakıf olarak oraya bağışlıyor ve Macaristan kaybedilene kadar Bosna'da Drina Köprüsü üzerindeki köprünün ve kervansarayın bakım giderleri buraya harcanıyor. Komünizm döneminde burası ofis olarak kullanılmış ve hala ofis olarak kullanılıyor, devlet ofisleri. Bu alttaki yerlerde mezar taşlarını görüyorsunuz Osmanlı'dan kalan, ama buralar aslında mezarlık değil, sadece taşları sergiliyorlar. Atları ya da at arabalarını koymaları için bir garaj yeri. Bakın üstte kervansarayda yatıyor. Altta da arabasını koyuyor. Yine Osmanlı'nın klasik muhteşem meydana ağaç dikmesi ve o ağacın altının da gölge olması. Bir halveti tekkesi. Yine arkada Osmanlı evleri. Kervansaray. Yakınlarda muhtemelen bir hamam da vardır. Çünkü Osmanlı'da hamam olmazsa olmazlardan. Yine Osmanlı villası, bakın villaları. Şu karşıda gördüğünüz klasik fotoğraf, Berat fotoğrafı, Mangalem Mahallesi arkadaşlar. Köprünün diğer tarafındaki gördüğünüz o yine muhteşem manzara da Goritsa Mahallesi. Goritsa Mahallesi diyelim. Mangalem. Burada yine bir şehir merkezi var. Tabii ki cami merkezde olmak zorunda. Paşaların evleri de bu Mangalem'in ön tarafında oluyor. Komünizm döneminde bu paşaların evleri yıkılıyor. Okul yapılıyor. Şu anda yeniden renove edilmiş, yapılmış. Büyük büyük evler. O okulun olduğu yerde bir küçük meydan oluşmuş. Küçük meydan. Mangalem Mahallesi hala yaşıyor. Ve size biraz tersten başladım. Onun sebebi de aslında benim kaleyi çok daha fazla sevmem. Kale inanılmaz bir kale gerçekten. Hala yaşıyor. Evet, burada bugün konserler vesaire düzenleniyor. Mangalem Mahallesi'nden aşağı inince de bunlar paşaların evleri. Büyük büyük. O dönemin küçük sarayları. Gerçekten inanılmaz bir şehir arkadaşlar. Bu kadar güzel korunmuş, bu
kadar el değmemiş. İnanılmaz. Çok güzel. Daha ara sokaklarda inanılmaz keşfedilecek yerler vardır. Onları da size bırakıyorum tabii. Bir sene boyunca buradaki ilginç binaları, mimariyi vesaire anlatılacak bir YouTube kanalı bile yapılabilir. O kadar diyeyim size gerçekten. Yani tabii ki her gün değil ama haftada bir buradaki ilginç yıkık yerlere girip anlatılabilir. Yemekler, etraftaki kanyonlar vesaire. Çok güzel bir turistik yer. Evet, Mangalem'den çıktık. Burada yine bir cami var arkadaşlar. Kalkandelen, Tetova'da bir cami göstermiştim size. Hatırlıyor musunuz? Resimli camiyi. Alaca Camii. Ona çok benziyor. Bunda alaca motifler yok ama mimarisi ve resimlerin yapılış şekli çok benziyor. İleride bir Osmanlı Köprüsü var. Oraya gideceğiz. Oradan da size buradaki Arnavut yemeklerini göstermeye, tanıtmaya çalışacağım. Ama ilk olarak camiyi birazcık göstereyim size. Çok sıcak. Bayağı yoruldum ya. Bu değil Osmanlı Köprüsü. İleride bu yeni bir köprü. Oyuncak ayıyı görüyor musunuz? Çok eski bir binanın içinde. İşte o tarz yöntemleri var. Büyülerden koruma, batıl inanç diyelim. Evet, bu da bahsettiğim Alaca Camii'deki resimlere benzeyen. Sol taraf rüzgardan, yağmurlardan birazcık bozulmuş. Bu da böyle. Berat'ın o fotoğraflardaki görüntüsü. Ne kadar şiir gibi değil mi? Bizim bunu kaybetmiş olmamız, bugün betona tapınırcasına her yeri beton yapmamız ne kadar üzücü. Şu şehrin güzelliğine bakın. 1000 pencereli şehir deniyor buraya. 1000 tane, hep pencereleri görüyorsunuz çünkü. Harika. Sadece beyaz değil, taş işçiliği evler de var. İki dağın arasında yapılmış. Tabii bir mikro klima hakim. Her şey yetişiyor buralarda. Nadiren olsa, çok nadiren kar yağıyormuş. Düz köprüden değil de Osmanlı Köprüsü'nden geçelim. Osmanlı döneminde çok büyük paralar harcanıyor bu köprüler için. Çünkü çok zor yapması, inşa etmesi. Evet. Taş köprücüyüz. Buradan güzelmiş. Tomor Dağı. Çok fazla İspanyolca ve Portekizce konuşan turist var. Bunlar Avustralyalı. Aksanlarından anlıyoruz. Ve bakın, çıktığımız, yukarıdan çekmiştim ya yer. Evet. Güzel bir turizm var farkındaysanız. İnsanları rahatsız eden yamyamlar yok. Sahte ürün satımı yok. Taciz eden insanlar yok laflarla. Herkes işinde ve geleneksel yemeklerini tanıtıyorlar. English breakfast'ta 1 pound çekip 5 pound kahveye geçiren yamyam esnaf yok. Amca ne yapıyorsun? Böyle. Şimdi size şu restoranda da güzel bir yemek göstereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş herkes evli evine, köylü köyüne diyoruz. Restoranın ismi Eni.
Çok güzel ve çok dolu bir restoran. Her zaman dolu oluyor. Ben geçen Elbasan Tava yedim. Elbasan Tava buradaki Elbasan şehrinden geliyor. Buraya çok yakın. 1 saat 2 saat uzaklıkta bir şehir. Orada da yiyebilirsiniz. Kuzu eti ve yoğurt karışımından farklı malzemeler kullanarak yapılan bir yemek. Fiyatlar burada Kosova'dan falan biraz daha pahalı çünkü daha turistik. Yani Arnavutluk genel olarak pahalı. Daha pahalı. Pahalı değil ama daha pahalı diyelim. Evet. Şimdi restorana girelim bakalım. Evet. İmam bayıldı ve biber dolması. Bizim mutfağımıza inanılmaz benzeşiyor. Evet arkadaşlar, Berat şehrini bugün size gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok enteresan, güzel bir şehir. Bu restorana da gelebilirsiniz. Manzarası da güzel. Böyle. Otel ve restoran tavsiyesini aldınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.